Mutfağımdan ve Ankara'dan herkese selam ve sevgiler. Bugün sizlere kapakları atmadan 2 yıl boyunca aynı tazelikte saklayabileceğiniz en garanti yöntemle fasulye konservesi tarifi hazırladım. Tarifteki detayları kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan izleyin. İstediğiniz miktarda fasulye kullanabilirsiniz. O yüzden belli bir ölçü vermiyorum. Hatta 250 gram fasulye ile deneme amaçlı yapabileceğiniz bir tariftir. Fasulyeleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüm. 660 mililitrelik steril hale gelmiş cam kavanozlar kullanıyorum. Kavanozun dibine iri bir parça domates, üzerine de alabildiği kadar fasulye dolduruyorum. Doldurma işlemi yaparken kavanozu bu şekilde sallarsanız açılan boşlukları malzemeyle tamamlamanız mümkündür. Ama kesinlikle eze eze çok sıkı sıkı doldurmayın. Üzerine tekrar domates parçası yerleştirdikten sonra her bir kavanoza yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Sofra tuzu ya da kaya tuzu istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama 660 mililitrelik kavanozlar için lütfen yarım çay kaşığından daha fazla tuz kullanmayın. Aksi halde fasulyeleriniz erir, dağılır. Yine her bir kavanoza yarım çay kaşığı şeker ekliyorum. Eğer 1 litrelik kavanozları hazırlayacaksanız şeker ve tuz miktarı birer çay kaşığı olacaktır. Kavanozların boğaz kısmına gelene kadar içme suyu ilave ediyorum. Kesinlikle çeşme suyu kullanmayın. Çünkü çeşme suyundaki klor konservenizin zamanla renginin ve tadının bozulmasına neden olur. Kavanozları içme suyu ile doldurduktan sonra yuvarlak uçlu bir bıçağı kavanozun dibine kadar yerleştirip kendime hafifçe çekiyorum. Bu şekilde suyun içerisindeki hava kabarcıklarını dışarıya atıyorum. Bu işlemi hava kabarcıklarının tamamen dışarıya atıldığından emin olana kadar kavanozu çepeçevre birkaç kez yaparak tekrarladım. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bıçağı kendime doğru çektiğimde hava kabarcıkları dışarıya çıkmış oluyor. Bu işlemi mutlaka yapın. Ne kadar iyi kaynatsanız ya da kapaklarını sıkıca kapatsanız da kavanozun içerisinde hava kalırsa konserveniz bozulur. Üzerine hafifçe bastırıp suyun yüzeye çıkmasını sağlıyorum ve hiç kullanılmamış yeni kapaklarla kavanozların ağzını sıkıca kapatıyorum. Konservelerimi hazırladıktan sonra kavanozların boyunu geçecek kadar derin bir tencerenin tabanına bez, üzerine de kavanozlarımı yerleştiriyorum. Kavanozların arasında büyük bir boşluk oluştuysa onu da bir bez sıkıştırarak tamamlıyorum ki kaynama esnasında birbirine çarpmasın ve kaymasınlar. Kapakların üzerine hafif örtecek kadar su ilave ediyorum ve kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladığını gördüğüm an kapağını kapatıp 1 saat orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Benim elimdeki en derin tencere düdüklü olduğu için bunu kullandım. Kesinlikle yanlış anlamayın, pişirme modunda değil, kapağını öylesine bir tencereyi kapatır gibi kapattım. 1 saat boyunca kaynadıktan sonra yaklaşık bir 3-5 dakika ilk sıcaklığının çıkması için kavanozları tencere içerisinde beklettim. Şimdi dikkatlice bir bez üzerine teker teker çıkartıyorum. Kavanozları kesinlikle soğuk bir mermerin ya da taşın üzerine bırakmayın. Ani ısı değişiminden dolayı çatlama olabilir. Kaynatma işlemi bittikten sonra kavanoz kapaklarında hafif bir bombeleşme olacaktır. Bu çok normal, sıcaklığın verdiği basınçtan dolayı. Bu yüzden hiç bekletmeden kavanozlardaki o fışırdama sesi kaybolana kadar tekrar kapakları iyice sıkıyorum ve sıcakken ters çevirerek soğuyana kadar bekletiyorum. Kavanozlarınızı kaynattıktan sonra içindeki su miktarını lütfen kontrol edin. Eğer gözle görülür bir şekilde azalma varsa o kavanozu hemen açıp tüketmenizde fayda var. Çünkü bu kaynama esnasında kapağın hava aldığını, bir sızıntı oluştuğunu gösterir. Kavanozun içindeki su azaldıkça da konserveniz ilerleyen zamanlarda bozulacak demektir. Kavanozları sıcakken ters çevirip soğuyana kadar hiç dokunmadan beklettim ve ertesi gün kapaklarını kontrol ediyorum. Serin ve güneş görmeyen bir yerde kapağı açılmadan 2 yıl boyunca aynı tazelikte saklayabilirsiniz. Buzdolabında saklamanız şart değil. İster zeytinyağlı, isterseniz etli olarak hemencecik pişebilen yaz lezzetinde nefis bir fasulye oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyenlere de şimdiden afiyetler olsun.
Kanalımda buna benzer pek çok sayıda sos, turşu, reçel, konserve tarifleri görebilir, onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için de kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Yepyeni tariflerle tekrar görüşebilmek ümidiyle sağlıcakla kalın.